Bir teleskop, sessizliğin içinden uzaya fısıldayan bir makine. 2013'te gözlerini kapadı. Ama bir yıl sonra geri döndü. Yeni bir isimle, yeni bir görevle. Kepler K2. Ve bu ikinci görevde, insanlığı derinden sarsacak keşiflere imza attı. Öyle sinyaller aldı ki, bazıları hala açıklanamadı. Hazırsanız, şimdi Kepler K2'nin gizemli yolculuğuna çıkıyoruz. Yıl 2009, NASA, gökyüzüne yeni bir göz dikiyor. Adı Kepler. Görevi, bizden çok uzaklardaki yıldızların etrafında dönen gezegenleri, yani öte gezegenleri tespit etmek. Ama nasıl? Işık, sadece ışık. Bir yıldızın parlaklığındaki küçücük bir azalma bile, onun önünden geçen bir gezegenin varlığına işaret edebilir. Kepler bu ışık danslarını gözlemlemek için fırlatıldı. Ve çok geçmeden, görevini başarıyla yerine getirmeye başladı. Binlerce öte gezegen adayı, keşfedilen yeni dünyalar. Ama işler her zaman yolunda gitmez. 2013 yılına gelindiğinde, Kepler büyük bir sorunla karşılaştı. Teleskobu sabit tutan yön kontrol sistemlerinden ikisi bozuldu. Uzayda sabit duramayan bir teleskop, artık görevini yerine getiremiyordu. Bu sonun başlangıcı gibiydi. Kepler sustu ama NASA pes etmedi. Zekice bir çözüm bulundu. Güneşin ışık basıncını kullanarak teleskobu dengede tutmak. Ve böylece Kepler yeniden doğdu. Yeni görev, K2. Yeni hedef, sadece gezegenler değil, evrenin daha da derin sırlarıydı. K2 görevi 2014'te başladı. Artık teleskop, sabit bir noktaya değil, her 80 günde farklı bir gökyüzü alanına bakıyordu. Bu, hem sınırdı, hem de bir fırsat. Her bölge, farklı bir sır demekti. K2'nin gözlemleri sonucunda, yeni öte gezegen adayları, yaşanabilir bölgelerde bulunan süper dünyalar, yıldız patlamaları, kara delikler ve bazıları hala açıklanamayan gizemli sinyaller. Evren, Kepler K2'ye fısıldamaya başlamıştı. K2, sadece yıldızlara değil, hikayelere de baktı. İşte bazı dikkat çeken keşifler. Kepler K2'nin desteklediği gözlemlerle, bu sistemde 7 adet dünya benzeri gezegen keşfedildi. 3'ü, yaşanabilir bölgede. Kızıl cüceler ve süper dünyalar. Güneşten daha küçük yıldızların etrafında dönen, kayalık yapılı devasa gezegenler. Sizce birinde yaşam olabilir mi? Yıldız patlamaları. Küçük yıldızların aniden dev bir enerji salınımı yapması. Kimi zaman bu patlamalar, sinyal gibi algılandı. Gizemli ışık eğrileri. Bazı yıldızlarda öyle karmaşık ışık değişimleri görüldü ki, bilim insanları, acaba yapay mı diye sormadan edemedi. Kepler K2 zaman zaman öyle veriler kaydetti ki, yorumlamak imkansıza yakındı. Dalgalar halinde gelen ışık sinyalleri. Ritmik ama anlamsız doğal bir olay mıydı yoksa, başka bir şey mi? Bazı araştırmacılar, bu sinyallerin uzaylı medeniyetlere ait olabileceğini düşündü. Bilimsel bir delil yoktu ama soru hala ortada. Biz yalnız mıyız? K2'nin topladığı veriler hala analiz ediliyor. Yani belki de o sinyallerin anlamı henüz çözülmedi. 2018'de Kepler teleskobu yakıtını tamamen tüketti. NASA, Kepler'in görevinin resmen sona erdiğini açıkladı. Ama bu bir son değil, bir başlangıçtı. K2 göreviyle 2600'ün üzerinde öte gezegen adayı keşfedildi. Yıldız evrimi, galaksi yapısı, kara deliklerin davranışları üzerine sayısız veri elde edildi. Ve daha da önemlisi, Kepler bize bir şey öğretti. Evren düşündüğümüzden çok daha kalabalık. Belki bir gün bir sinyal gelir ve biz, Kepler'in o ilk bakışıyla başlamış bir hikayenin son satırlarını yazıyor oluruz. Hoşça kal Kepler. Evreni bizim için izlediğin için teşekkür ederiz.